Birileri sana ziyarete gelmek istediğini söyledi ancak o gün hiç de keyfin yerinde değil, hiç misafir ağırlayasın yok. Yine de tabii buyurun gelin dediğin oldu mu? Ya da grup içinde bir konu tartışılıyor ve senin fikrin diğerlerinden farklı. Hiç de onlar gibi düşünmüyorsun. Ancak buna rağmen sustuğun ve diğerleri gibi düşünüyormuş gibi yaptığın. Aslında çok da özlemediğin halde ay çok özlemişim diyerek sana sarılan bir kişiye ayıp olmasın diye senin de evet ben de çok özlemişim dediğin. Çoğumuz bu sorulara evet cevabını veriyoruz. Çünkü bebekliğimizden itibaren eğer kendimiz olursak, kendi istek ve ihtiyaçlarımızı ifade edersek, diğerlerini memnun etmezsek sevilmeyeceğimizi öğrendik. Ve işte tam da o noktadan itibaren yavaş yavaş özgürlüğümüzü kaybetmeye başladık. Diğerleri tarafından sevilebilmek, kabul görebilmek, yargılanmamak, dışlanmamak adına kendimiz olmaktan vazgeçtik. Kimseye hayır diyemezsin, herkesi memnun etmeye çalışırsın, kendi hayatındaki problemleri belki ikincil plana atıp herkesin kurtarıcılığına soyunursun. Elinden geldiğince fedakarca herkese yardım etmeye çalışırsın. Sonuçta görünüşte herkes seni sever gibidir. Ama aslında çoğu gerçekten seni sevmez. Sen de herkesle iyi anlaşıyorsundur, görünüşte herkesi çok seviyor gibisindir. Ama aslında öyle olmadığını sen de ben de biliyoruz. Gerçekte bu tarz bir ilişki dürüst ve gerçek bir ilişki değildir. Çünkü diğerlerine gösterdiğin yüz gerçek sen değildir. Taraflardan en az birinin kendisi olmadığı bir ilişkiye dürüst ve gerçek bir ilişki diyemeyiz. Davranışlarının, sözlerinin, eylemlerinin çoğu diğerleri kırılmasın, üzülmesin ya da etkilensinler diyedir. Öte yandan özgür olmak, dürüst ve gerçek ilişkiler yaşamak istiyorsak bunun bir bedeli var ve bu bedel bazen diğerleri tarafından sevilmemektir. Tabii bunu göze alabilmek için kişinin önce kendi otantik benliğiyle, kendi özgün benliğiyle tanışması ve barışması gerekir ki bu da oldukça çaba gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte size yardımcı olabilecek bilgi ve teknikleri içeren bir oynatma listem var. Aşağıda yorumlara ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. İyi de kendim olduğumda çevremde kimse kalmaz. Bu da beni daha çok üzer, daha kötü olurum diyenler olabilir aramızda. Ya da ne yapalım yani kardeşim herkese kaba küstah mı davranalım kendimiz olmak için diyebilirsiniz. Aslında burada kastettiğimiz şey tabii ki herkese kabalık ve küstahlık yapmak demek değildir. Burada kastedilen şey kişinin kendi özgün benliğiyle tanışmış olması, barışmış olması, kendi sınırlarını buna göre bununla uyumlu bir biçimde çizebilmesi, gerektiğinde hayır diyebilmesi, kendi istek ve ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde ifade edebilmesiyle ilgili bir durumdur ki bu her zaman kabalık anlamına gelmeyebilir. Yani bir insanın size hayır demesi ya da sınır çizmesi her zaman kabalık değildir. Bir insan hem bunları yapıp hem de son derece nezaketli olabilir. Öte yandan belki bazıları tarafından bu sınır çizmeniz ya da hayır demeniz bencillik ya da kabalık olarak algılanabilir her şeye rağmen. Ancak bu da sizin değil, daha çok onların problemi. Büyük bir ihtimalle bu kişiler tam da işte o sizi sevmeyecek olanlar olacak. Ama buna rağmen sizi olduğunuz halinizle, yani kendi özgün benliğinizle seven ve kabul eden kişiler de olacak. Ki işte asıl gerçek ilişki o zaman başlayacak. Belki az ama öz kişiler olacak çevrenizde. Peki bunu nasıl başaracağız? Şimdi bir kere öncelikle bütün bunları yapabilmek için kişinin kendinden kendine bir yolculuğa çıkmış olması gerekiyor. Yani benim gölge yanlarım neler? Benim otantik benliğim neye benziyor? Ben aslında kimim sorularının cevabında bir yol kat etmiş olması çok önemli. İşte bu yolculukta size yardımcı olacak bilgi ve teknikleri içeren bazı videoları kanalımda bulabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi yorumlara bununla ilgili bir oynatma listesinin linkini bıraktım. Kendinize zaman tanıyarak buradaki teknikleri uygulayabilirsiniz. Bunun dışında sizin için bir 5 günlük sevilmeme challenge, sevilmeme meydan okuması hazırladım. 5 gün boyunca minik hedefler belirleyerek bu işe biraz alışmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Öncelikle 1. günle başlayalım. Tabii ki her zamanki gibi ilk adımımız farkındalık olacak. Önce bir akşam mesela kendinize vakit ayırın ve önünüze bir defter alın. Ve bu deftere şöyle genel olarak kendinizi, davranışlarınızı, sözlerinizi düşünerek ve değerlendirerek notlar alın. Benim
Hangi davranışlarım gerçek, otantik benliğimden geliyor? Hangileri diğerleri tarafından sevilebilmek ya da yargılanmamak adına geliyor? Tabii ki bunu yaparken bunu görebilmek kolay değil. Objektif olarak değerlendirebilmek kolay değil. Biraz derinlere inmeye çalışın. Kendinizle ilgili sadece görüneni değil, görünenin altında yatan temel ihtiyaçları da düşünerek kendi davranışlarınızı ve söylemlerinizi değerlendirmeye çalışın. 2. güne geldik. 2. gün hedefimiz bir kişiye küçük de olsa bir sınır koyma denemesi. Örneğin sizi rahatsız eden bir konu hakkında ben o konu hakkında öyle düşünmüyorum diyerek kendi fikrinizi belki ifade etmek ya da belki sizin sınırınızı aşan bir kişiye şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum diyerek bir sınır çizmek. Tüm bunları yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Bu da çok normal. Şimdiye kadar eğer daha önce hiç böyle bir denemeniz olmadıysa bu zorlanmalar olacak tabii ki ama yavaş yavaş yaptıkça biraz daha rahatlamaya başladığınızı göreceksiniz. Ve 3. günümüz. 3. günde yine birisine hayır diyeceğiz. Senden beklenen, yapmanı istedikleri ama senin yapmak istemediğin bir şeye hayır diyeceksin o gün. Nezaketli bir biçimde ancak sınırları da net bir şekilde çizerek bir hayır deme provası yapacaksın. Bunu yaparken istersen yapmadan önce evde aynanın karşısında prova yapabilirsin. Tam olarak hangi kelimeleri kullanacağını önceden deneyimleyebilirsin. Bu o anda işini kolaylaştıracaktır. Ve 4. gün hedefimiz maskesiz 1 saat. Her birimiz gün içerisinde çeşitli maskeler takıyoruz. Duruma göre, karşımızdaki kişiye göre. Belki iş yerinde ayrı bir maske takıyoruz. Evde ayrı, çocuklarımıza karşı, ailemize karşı ayrı bir maske, arkadaşlarımıza karşı ayrı bir maske. Maskesiz 1 saat gününde 1 saat hiç maske takmadan sadece kendin oluyorsun. 1 saat boyunca olman gereken kişi gibi davranmıyorsun. Yani rol yapmıyorsun. Şöyle yüzünü falan rahat bırakıyorsun. Yani gülümsemek istemiyorsan gülümsemiyorsun. Kendini zorlamıyorsun yani hiçbir şey için. Ve 1 saat kendin oluyorsun. Ve 5. gün. 5. günde sevilmeme hayalini kur pratiğini yapacağız. Yani biz kendimiz olduğumuzda, sınırlarımızı çizdiğimizde, birilerine hayır dediğimizde illaki birileri bize bozulacak. Birileri belki artık bize eskisi gibi davranmayacak. Böyle bir durumun zihnimizde canlandıracağız. Böyle bir anı zihnimizde canlandıracağız ve şöyle bir bakacağız. Ne oluyor? Ne hissediyorum? Sonrasında yine ben miyim? Hala hayat devam ediyor mu? Tüm bu sorular aslında yavaş yavaş bizi bu senaryoya hazırlamış olacak. Yani gerçekten de birisi sınır çizdiğimiz için bize bozulduğunda ya da tepki gösterdiğinde bu duruma bir tık daha hazırlıklı hale gelmiş olacağız. Aslında bununla ilgili, bu konuyla ilgili çok güzel bir kitap var. Kendinle Savaşma Sanatı olarak Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap ki kitabın asıl orijinal ismine baktığınızda orijinal adı Sevilmeme Cesareti. Ichiro Kishimi ve Fumitake Koga tarafından yazılan bir kitap. Bu konu hakkında derinleşmek isteyenlere tavsiye ederim. Siz en çok kimlere ya da neye hayır diyemiyorsunuz? Ne gibi durumlar sizi zorluyor ve nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aslında toplum olarak bizim bu sınır çizebilme, sınırlara saygı duyma, hayır diyebilme ve hayır diyene de saygı duyma ile ilgili kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birbirimizin sınırlarına son derece müdahil oluyoruz. Hiç kimsenin sınırına saygı duymuyoruz. Çok fazla beklentiyle yaklaşıyoruz. Bu bakışın, bu anlayışın yavaş yavaş değişebilmesi adına umarım bu videolar biraz katkı sağlar. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınız içindeyse kendinizi daha yakından tanıyabilmek, günlük hayatın getirdiği stres ve kaygı gibi zorlayıcı durumlarla baş edebilmenin yollarını arıyorsanız eğer doğru yerdesiniz. Bu kanalda bu konularla ilgili çok farklı oynatma listeleri bulabilirsiniz. Özellikle kanalda ana sayfa bölümünde oynatma listeleri kısmına gelirseniz ilgi alanınıza göre pek çok teknik içeren video bulabilirsiniz.